YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere hırka anlatımı yapacağım. Hırkam 1-1,5 yaşa uygun büyüklükte oldu. Ben kız bebek için yaptım hırkamı. Erkek bebekler için de yapılabilen bir model. Şöyle süslemeler yaptım. Sade de kullanabilirsiniz. Farklı süslemelerle de kullanabilirsiniz. 5 tane düğme diktim. İp olarak Alize Baby Best kullandım. Renk numarası 185. 2 tane yumaktan şu kadar ipim kaldı. Şiş olarak 4 numaralı şiş kullandım. Misinalı şişlerle ördüm. Normal şişlerle de örebilirsiniz. Hırkamıza başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Eğer hırkanızı daha küçük ya da daha büyük yapmak istiyorsanız videonun sonunda anlattım. Nasıl daha büyük ya da nasıl daha küçük yapabilirsiniz. Oraya bakıp o şekilde de başlayabilirsiniz. Küçük ya da büyük yapmak istiyorsanız. Şimdi şişimize 80 tane ilmek atarak örgümüze başlayalım. Şişime 80 tane ilmeğimi attım. Şimdi örgümüze başlayalım. 4 sıra haroşa örgü örerek hırkamıza başlayacağız. Haroşa örgüyü göstereceğim. Bütün ilmeklerimizi ön yüzde ve arka yüzde düz örgü olarak örüyoruz. Haroşa örgümüz bu şekilde oluşuyor. Şimdi ilk sıramdayım ve bütün ilmeklerimi düz örgü olarak öreceğim. Bu şekilde hiçbir işlem yapmadan düz örgü olarak örüyorum bütün ilmeklerimi. İlk sıramı bitirdim. İkinci sıraya geçtim. Burada ilk haroşam oluşmuş oldu. Şimdi yine diğer sırada bütün ilmeklerimin tamamını düz örgü olarak örüyorum. Bu haroşalarımız, şu gördüğünüz haroşalarımız 4 sıra olana kadar burayı öreceğim. 4 sıra örmeyeceğiz arkadaşlar. Her haroşa sırası 2 sırada bir oluşuyor. Yani 8 sıra öreceğiz. Örmüş olacağız yani. Hem düz yönde hem ters yönde hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizin tamamını düz örgü olarak örelim. Haroşalarımızı 4 sıra oluncaya kadar örelim, oluşturalım ve tekrar roba ayrımlarımda yine videomu açacağım. 4 sıra haroşamı bitirdim. Şimdi ayrımlarımızı yapacağız. Şöyle işaretleyiciler taktım ayrım yerlerine. İşaretleyiciniz yoksa küçük kancalı iğneler ya da iplerle de işaretleyebilirsiniz. Bu işaretlediğim yerlerin iki yanlarından artırmalar yapacağız. Şuraya not aldım. Siz de buraya bakıp not alabilirsiniz. Şimdi ayrımlarımızı yapmaya başlayalım. Ön pat için, yani önümüz için 16 tane ilmek ayırdım. Buraya yazdığım gibi 16 tane ilmeğimi örüyorum. 16 tane ilmeğim, şöyle de anlatayım şurayı. 16 tane ilmeğimi ayırdım. Aradaki 2 tane ilmeğime işaretleyici taktım. 9 tane kol için ayırdım. 9 tane ilmekten sonra 2 tanesine yine işaretleyici taktım. 22 tane ilmeğimi ayırdım. Yine 2 tane işaretleyici taktım. Arka için 22 ilmeğimiz. Kol için yine 9 tane ayırdım. Yine işaretleyici taktım. 2 tane ilmeğime işaretleyicimi taktım şu şekilde. Ve yine ön için 16 ilmeğimiz kaldı burada. Şimdi örelim. 16 tane ilmeğimi örüyorum.
16 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi aradaki ayırdığım 2 ilmeğin ilk bu yanından şöyle parmağımı şu şekilde dolayıp buraya bir tane artırma yaptım. 2 tane ilmeğimi örüyorum. Ördüm ve yine bu tarafından bir tane daha artırma yaptım. Ayırdığımız ilmeklerin iki yanlarından her ön yüze geldiğimizde birer tane artırma yapacağız. Şimdi 9 tane ilmeğimi burada kol için örüyorum. Dokuz tane ilmeğim bitti. Şimdi yine artırmamı yapıyorum. İki tane ilmeğimi örüyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. Arkadaki ayırdığım 22 tane ilmeğimi örüyorum. Ördüm. Yine 2 ilmeğimin ön tarafından bir tane artırmamı yaptım. Tekrar 2 tane ilmeğimi örüyorum ve yine bir artırma yapıyorum. Kol için ayırdığım 9 tane ilmeğimi örüyorum. Yine 2 ilmeğimin ön tarafından artırmamı yaptım. İlmeklerimi ördüm, 2 ilmeğimi ve bir tane daha artırma yapıp ön pata geçtim. Şimdi burada ilk iliğimizi açacağız. 8 tane ilmeğim kalana kadar bu arayı örüyorum. 2 4 6 7 8 9. Şimdi 8 tane ilmeğimin 3 tanesini örüyorum. İlk iliğimizi açıyoruz. Ördüm. Şuradaki 2 tane ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Ve ipimin üstüne şişimin üstüne ipimi bir kez doluyorum. Kestiğim ilmeğin yerini burada artırmış oldum. Burada kalan 3 ilmeğimi tekrar ördüm. Ve ilk iliğimizi burada açmış olduk. İliklerimizi 12 ya da 13 haroşa arayla açacağız. Sıklığı size kalmış. İstediğiniz sıklıkta iliklerinizi açabilirsiniz. Şimdi ters tarafa geçtim. Ters tarafta artırma yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sadece bu başta ve sonda 8 tane ilmeğimizi haroşa yapacağımız için her ön yüzde ve her arka yüzde düz örgü olarak 8 tane ilmeğimizi öreceğiz. Şimdi şu doladığım ilmeğimi de ördüm. 5 6 7
8 tane ilmeğimi ters tarafta düz ördükten sonra diğer tarafta 8 tane ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Pardon, ters örgü olarak örüyorum. Video çekerken biraz karıştırabiliriz. Ters örgü olarak bütün ilmeklerimizi diğer tarafta 8 tane ilmek kalana kadar örelim. Şöyle bakın, arttırdığımız ilmeklerimizi de şu şekilde yine örüyoruz. Şimdi ben bu sıramı böyle öreyim. 8 tane ilmeğim kalana kadar videomu kapatayım. Tekrar oraya gelince açacağım. Diğer tarafta 8 tane ilmeğim kaldı. Pardon, odaklayamadım. Evet. 8 tane ilmeğim kaldı. Ters örmüştüm. 8 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Ve bu sıramı da bitirmiş oldum. Şimdi ikinci artırmalarımızı yapalım. Yine buradaki 8 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Zaten burada bütün ilmeklerimizi düz örgü olarak örüyoruz. Şimdi ikinci artırmamızı yapacağız. Şu arttırdığım ilmeğim, onu da örüyorum ve 2 tane ilmeğime geldim. Şöyle. Burada yine arttırmamızı yapıyoruz. 2 tane ilmeğimizi örüyoruz. Şurada arttırdığımız ilmekler şöyle çapraz bir şekilde belli oluyor zaten. Kafanız karışmasın. Onu da örüyorum. Pardon. Burada artırmamı yapıyorum. Örmeden önce. Ve örüyorum. Aradaki kol için ördüğüm ilmekleri, ayırdığım ilmekleri örüyorum. Bakın, artırdığımız ilmek burada belli oluyor ve onu da örüyorum. Artırmamı yapıyorum ve 2 tane ilmeğimi örüp yine artırmamı yapıyorum. Ve arkadaki ilmeklerin hepsini artırma yerine gelene kadar örüyorum. Artırma yerime geldim. Gördüğünüz gibi buradaki arttırma ilmeği ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. 2 tane ilmeğimi ördüm. Artırmamı yaptım. Tekrar kol için ayırdığım ilmekleri örüyorum.
Yine artırma yerime geldim. Gördüğünüz gibi arttırdığım ilmek örüyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi ördüm. Arttırdım. Ve bütün ilmeklerimi düz örgü olarak tamamen örüyorum. İkinci artırmalarımızı da bitirmiş olduk. Bu şekilde. Bakın ilk iliğimiz de burada oluştu. Dediğim gibi ilik aralarının sıklığı size kalmış. 12-13 haroşa arayla da açabilirsiniz. Daha sık da açabilirsiniz. Şimdi ters tarafa geçeceğim. Ters tarafta aynı şekilde 8 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Yani haroşa olarak. 5, 6, 7, 8 ve diğer tarafta 8 ilmeğim kalana kadar bütün aradaki ilmekleri ters örgü olarak örüyorum. Sıra sonuna geldim. Buradaki 8 tane ilmeğimi yine ters örgü olarak, pardon, düz örgü olarak örüp haroşalarımı yapıyorum. Şimdi yine artırmalara geldim. Aradaki 2 tane ilmeğimize kadar örüyoruz. Aradaki 2 ilmeğime geldim. Şu gördüğünüz gibi arttırdığım ilmeğim bir önceki sırada. Şimdi yine aynı şekilde artırmamı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar yine artırmamı yaptım. Koldaki ilmeklerimi örüyorum. Yine arttırdığım ilmeği ördüm. Bir önceki sırada. Şimdi 2 tane ilmeğimden önce artırmamı yapıyorum. Yani aradaki 2 ilmeğimden önce artırmamı yaptım. 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Bakın yine arttırdığımız ilmekler burada belli oluyor. Şimdi arka kısımdaki ilmekleri örüyorum. Aradaki ilmeklerime geldim. Buraları hep göstermek istiyorum.
gözünüz alışsın diye bu en son arttırdığım, yani bir önceki arttırdığım ilmeğim. Şimdi aradaki 2 ilmeğime geldim. Bir artırmamı yaptım. 2 tane ilmeğimi örüyorum. Tekrar arttırdım ve koldaki ilmeklerimi örüyorum. Evet, gelmişim yine. Aradaki 2 ilmeğime bir önceki artırdığımı örmüşüm. 2 tane ilmeğim. Öncesinde bir artırmamı yaptım. 2 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Ön kısımdaki bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde bitirdik. Bir sıra daha göstereceğim. Hep aynı şekilde artırmalarımızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar her ön yüzde artırmalarımızı yapacağız. Ters tarafta başta ve sondaki 8 tane ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Omuz uzunluğu, yani kola gelene kadar, istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. 20 sıra 22 sıra, yine ben bitirdikten sonra kaç sıra artırma yaptığımı söyleyeceğim. Bebeğinizin yaşına göre o şekilde sayıları ayarlayacağız. 8 tane ilmeğimi yine ters yüzde düz örgü olarak ördüm. Diğer tarafta 8 tane ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi ters örgü olarak öreceğim ve yine artırmamızı yapacağız. Sıra sonuna geldim. Sonda 8 tane ilmeğimi ters tarafta yine düz örgü olarak örüyorum. Artık hırkamızın robası oluşmaya başladı. Şimdi bir sıra daha göstereceğim. Hep bu şekilde olacak artırmalarımız. Ayırdığımız 2 ilmeklerin 2 yanlarından robamız istediğimiz uzunluğa gelene kadar artırmalarımızı yapacağız. Ben bu robam bitince kaç sıra artırma yaptığımı yine söyleyeceğim. Şöyle bakın, yine artırma yaptığımız yere geldik. En son artırdığım ilmeğimi örüyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimin bu yanından bir artırma yaptım. 2 ilmeğimi ördüm ve bir artırma daha yaptım. Hiçbir farklı işlem yok. Hep bu şekilde. Kolu örüyoruz. Yine aynı şekilde. Yine bakın, gördüğünüz gibi en son artırdığım ilmeğimi ördüm. Aradaki 2 tane ilmeğimin bu yanından yine bir kez artırmamı yaptım. 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar artırmamı yaptım ve arka kısma geçtim. Burası uzun. Videomu burada keseyim. Artırma yerine geldim. En son artırmamı yaptım. İlmeğimi ördüm. Bir artırma yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi yine tekrar ördüm. Bir artırma daha yaptım.
ve koldaki ilmekleri örüyorum. Yine artırma yerine geldik. Burada en son arttırdığım ilmeğimi ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrar aradaki 2 tane ilmeğimi örüyorum. Bir artırma tekrar yaptım. Ön parçadaki ilmekleri örüyorum. Bu sıramı da bitirdim. Ters tarafta yine aynı şekilde 8 tane ilmeğimizi haroşa örgü olarak örelim. Ben istediğim uzunluğa gelene kadar artırmalarımı yapacağım. Şöyle şu boşlukları sayarak robamı bitireceğim. Daha sonra beraber kolları öreceğiz. 20 sıra artırmamı yaptım. 4 sıra haroşadan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 buradan sayıp da artırmalarımızı anlayabilirsiniz. Ya da şuradaki boşlukları sayarak kaç tane artırma yaptığımızı anlayabilirsiniz. İkinci düğme iliğini de açtım. 12 haroşa arayla açtım. 13 haroşa arayla da açabilirsiniz. Şimdi ilk kolumuzu örmeye başlayacağız. 20. artırmamı yaptım. Bir sıra ters örgü ördüm ve örgümün ön yüzündeyim. Pardon. Evet. Şimdi örmeye başlıyoruz. Öncelikle ön parçamızı örelim. Ön parçamızı artırma yaptığımız yere gelene kadar örüyoruz. Aradaki artırma yaptığımız yere, aradaki 2 tane ilmeğimize geldik. Yine buradan devam ediyoruz. Kola geçtim. Ön parçayı ördüm. Koldaki ilmeklerime geçtim. Arka kısma gelene kadar, arka kısmın başlangıcına gelene kadar kolumuzu düz taraftan ön parça ile birlikte örüyorum. Daha sonra geri dönüş yapacağım. Sadece kolu öreceğim. Önü ördük. Şu an koldayım. Artık artırma yapmıyoruz bu sırada. Kollarımızı ayıracağız. Şimdi kolu ördüm. Arka parçaya kadar geldim. Buradaki arada artırma yaptığımız 2 tane ilmeğin yanlarında artırma yaptığımız 2 tane ilmeğin
Bir tanesini kola dahil ettim ve bu arka kısımda olan şişimi buradan çekip bırakıyorum. Artık ön kolumun, yani bu kolumu öreceğim. Farklı bir şiş alıyorum. İlk kolumu örmeye başlıyorum. Şimdi ters tarafa döndüm. Kolu ön kısma gelene kadar, önü örmeyeceğiz tabii ki. Ters tarafta ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön parçaya gelene kadar geri dönüş yaptım. Sıra sonuna geldim kolumun. Şurada yine ön parçada arada artırma yaptığımız 2 tane ilmeğimizin bir tanesini yine kola dahil ediyorum. Şöyle bakalım. Dahil ettim ve bu ön parçadaki şişimi de bırakıyorum. Şimdi sadece kol öreceğim. Daha sonra taktığım şişle kollarımı, yani bu kolumu öreceğim. Şimdi hiçbir işlem yapmadan kol ucundaki haroşalara gelene kadar kesme, arttırma yapmadan düz tarafta düz, ters tarafta ters örerek istediğimiz uzunluğa kadar gelene kadar, istediğimiz uzunluğa gelene kadar kolumuzu örelim. Şöyle ilk sıramı öreyim. Bu sıramı da bitirmiş oldum. Şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar kolu öreceğim. Kaç sıra ördüm yine bitirdikten sonra söyleyeceğim. Daha sonra kol ucundaki kesmelerimizi yapacağız ve sonrasında 4 sıra haroşa örgümüzü örüp kolumuzu keseceğiz. Oraya gelene kadar hiçbir eksiltme, arttırma işlemi yapmıyoruz. Dümdüz olarak istediğimiz uzunluğa gelene kadar kolumuzu örüyoruz. Kolumu ördüm, kesmelerime geldim. Toplamda 51 sıra ördüm boyunu. Şöyle bu başladığım yerden itibaren tersten sayarak sıralarımı 51 sıra örmüş oldum. Şimdi koldaki eksiltmelerimi yapacağım. Buraya gelene kadar hiçbir eksiltme yapmadım. Şimdi eksiltmelerimizi yapalım. Burada benim 50 tane ilmeğim var. 10 kez kesme yapacağız. 2 tane ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi birlikte böyle kestim. Bu ilk kesmem. Tekrar 2 ilmeğimi örüyorum. Pardon, 3 ilmeğimi ördüm. 2 tane ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi örüyorum. Ve 3. kesmemi burada yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüp kesmemi yapıyorum. 1 2 3 tane ördüm. 4. kesmemi yaptım. 1 2 3 5. kesmemi yaptım. 1 2 3 6. kesmem.
1 2 3 7 2 3 8 1 2 3 9 1 2 3 ve son 10. 10. kesmemi de yaptım ve sonda kalan 2 tane ilmeğimi örüp kesmelerimi burada bitirmiş oldum. Şimdi kol ucundaki 4 sıra haroşamızı öreceğiz. Ters taraftayım. Bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Düz tarafta da bütün ilmeklerimi düz örgü olarak öreceğim ve burada 4 sıra haroşamı oluşturacağım ve daha sonra koldaki kesmemi yapacağım. Aynı yakada olduğu gibi haroşalarımızı burada da yapalım. Şimdi ben yine bir sıra göstermek istiyorum. Daha sonra videomu kapatacağım. Ters taraftayım ve bütün ilmeklerimi gördüğünüz gibi düz olarak örüyorum. Sıramı bitirdim. Düz tarafa geçiyorum. Yine düz tarafta da bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Gördüğünüz gibi ilk haroşam oluştu. Ve ben örmeye devam ediyorum. Kolum bitirince tekrar videomu açacağım. 4 sıra haroşamı bitirdim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkincisini örüyorum ve örmediğim ilmeğin içinden ördüğümü geçiriyorum. Örüyorum. Bu şekilde içinden geçiriyorum. Ördüm, içinden geçirdim. Çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan kesmelerimizi yapalım. Farklı bir şekilde kesmeyi biliyorsanız farklı bir şekilde de kesebilirsiniz. Ben kesmeyi de göstermek istedim. Şimdi burayı bitireceğim ben. Daha sonra diğer kolu örmeye başlayacağız. Bu şekilde kesmelerimi yapıyorum. Örüp diğerinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Kesmeyi bitirdim. Şöyle şişimi alıyorum. İpimi biraz uzun bırakacağım. Daha sonra dikmek için. Tekrar ip eklememek için. Şöyle biraz yeteri kadar ip bırakıyorum. İpimi buradan kestim. Şöyle sağlamlaştıracağım. Kesmemi bitirdim. Şimdi diğer kolu öreceğiz. Şimdi kafanızı karıştırmadan anlatmak istiyorum. Biz önce ön kısmı örmüştük. Daha sonra kolu örmüştük. Şimdi arkada şişimizi bırakmıştık. Bu diğer şişimizi bir önce buraya bırakıyoruz. Buradan arka kısımdan ipimizi buradan bağlayacağız.
Şurada en baştaki ipten ben ipimi bağlayacağım. İpimi buradan bağladım. Bu şişlerimiz burada bekliyor. Şimdi örgümüzdeki şişle devam ediyoruz. İlk ilmeğime ipimi bağlamıştım. Şöyle şimdi kolumu arka kısmı örüyorum. Arka kısmı ördüm. Şimdi kola geçiş yapıyorum. Hiçbir işlem yapmadan dümdüz örüyorum. Artırma artık yapmıyoruz bu sırada. Kolu da örüyorum. O aradaki artırma yaptığımız ilmeklere kadar, yani şuraya kadar birini kola dahil edeceğim. Birini de ön kısımda bırakacağım. Burayı da öreyim. Kolumu buraya kadar ördüm. Şu aradaki 2 tane ilmeğimiz vardı. Ön kısım, bir tanesini ön kısma bırakıyorum. Bir tanesini burada kola dahil ettim. Ve şimdi bu şişimizi önde bırakalım. Bir tanesini bıraktık. Şimdi diğer şişimi elime alıyorum. Ve tersine çeviriyorum örgümü. Ve sadece kolu öreceğiz. Bu aradaki 2 tane ilmeğimize kadar kolun bu aradaki ilmekleri ters olarak örüyorum. Ters örgümü kolda ördüm. Şimdi şu aradaki 2 tane ilmeğime geldim. Yine buradaki 2 tane ilmeğin birini kola dahil edeceğim. Bir tanesini burada arka kısımda bırakacağım. Şöyle bakayım. Evet, bir tane daha örüyorum. Ve bu şimdi sonraki taktığımız şişlerle kolumuzu öreceğiz. Arka kısımdaki şişi çekiyorum ve bırakıyorum. Sonradan taktığımız şişlerle kolumuzu öreceğiz. Hiçbir işlem yapmadan kol ucundaki kesmelere gelene kadar kolumuzu öreceğiz. Diğer kolu nasıl ördüysek aynı bu kolu da o şekilde örelim. Ben 51 sıra örmüştüm. Yine aynı şekilde 51 sıra öreceğim. Daha sonra kesmeleri aynı diğer kolda olduğu gibi kesmeleri yapalım. 4 sıra haroşamızı örelim. Kolumuzu keselim. Daha sonra gövdemizi örmeye başlayacağız. 2 kolumu da ördüm. Şimdi artık gövde kısmını öreceğiz. Şişimi en son ön kısımda bırakmıştım. Şimdi kolları bitirmiş oldum. İpimi ön kısımdan, ilk ilmeğimden birleştirdim ve örmeye başlıyorum. Ön parçayı öreceğim. Daha sonra ters kısma geçip kollarımı birleştireceğim. Bu son ördüğüm kolum. Aynı diğer kol gibi. Diğer kol nasıl ördüysek onu da o şekilde örüp bitirdim.
Ve artık gövdemizi örüp hırkamızı bitireceğiz. Şimdi ters tarafa çeviriyorum örgümü. Yine buradaki 8 tane haroşamızı örüyoruz. Düz olarak örgümüzü, yani düz örgü olarak örüyoruz. 3 6 7 8. Daha sonra şişimi ön tarafa alıp ters örgümü örmeye başlıyorum. Şimdi diğer, yani sıramın sonuna geldim. Burada bir tane ilmeğim kaldı. Bu bir tane ilmeğimi örmüyorum. Bu arka kısmın ilk ilmeğiyle birleştireceğim. Şöyle ikisini birlikte örüp birleştirdim ve kolu birleştirmiş oldum. Şimdi arka kısmı aynı şekilde ters olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan sonunda bir tane ilmeğim kalana kadar öreceğim. Hani burada yaptığımız gibi iki ilmeği birleştirip, pardon, evet doğru, iki ilmeği birleştirip kollarımızı birleştirmiş olacağız. Sıramın sonuna geldim. Yine bir tane ilmeğim kaldı. Şimdi buradaki ön parçayı şöyle buraya kadar getiriyorum. Ve aynı diğer kolda yaptığımız gibi sondaki ilmeği örmemiştim. 2 tane ilmeği birlikte örerek kolumu yine burada birleştirmiş oldum. Örmeye devam ediyorum. Son ön kısımdayım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve burada kollarımızı birleştirmiş olduk. Sıramı bitirdim. Şimdi örgümün düz yönüne geçtim. Yine bu haroşalarımızı örmeyi unutmuyoruz. Ters tarafta bu 8 tane haroşamı düz olarak ördüm. Şimdi bu düz taraftayız. Zaten düz örüyoruz. Birleştirme yerine gelene kadar örelim. Orada arttırma yapacağım kol altlarından. Bedenin daha rahat olması için. Bu artırmalarımızı da yapacağız kol altlarından. Ve bedenimizi hiçbir işlem yapmadan iliklerimizi açarak istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Etek kısmında yine
haraşalarımızı yapacağız. Yine ben etek kısmına gelince videomu tabii ki açacağım. Şimdi bu birleştirdiğimiz yere geldim. Burada şöyle aradan bir tane arttırma yapmak istiyorum. Şu birleştirdiğim iki ilmeğin yanlarından. Burada bir tane arttırma yapalım. Parmağıma doladım ve bir kere arttırmamı yaptım. Bu birleştirdiğimiz ilmeklerimiz, ördüm. Tekrar bir kez daha arttırma yaptım ve arka kısmı öreceğim. Yine aynı şekilde diğer kol altına gelince yine arttırma yapacağım. Kolları birleştirdim. 2 ilmeğime geldim. Şimdi burada yine bir tane arttırma yapıyorum. 2 tane ilmeğimi örüyorum ve tekrar bir arttırma daha yaptım. Ve ön parçayı örüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Yine 12 haroşa arayla iliklerimi açacağım. 2, 4, 6, 8, 9. Siz de iliklerinizi açmayı unutmayın. Kaç haroşa arayla açtıysanız o şekilde iliklerinizi açınız. Şimdi hiçbir işlem yapmadan düz tarafta, düz ters tarafta ters örgü olarak başta ve sonda 8 tane haroşamızı unutmuyoruz tabii ki. Ters tarafta 8 tane haroşamızı düz tarafta bütün ilmeklerimizi düz olarak örüp gövde kısmını bitireceğiz. Daha sonra etek kısmındaki haroşalarımızı yapacağız. Şimdi kollarımızı birleştirmiş olduk. Şöyle artık videomu kapatacağım. Gövde kısmını örüp geliyorum arkadaşlar. Hırkam bitti arkadaşlar. Etek uçlarında haroşa yaptım. Yakada ve kolda olduğu gibi 4 sıra haroşa yaparak kestim. 5 tane düğme diktim. Yakadan etek ucuna kadar 60 tane burada haroşam var. Uzunluğunu o şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha uzun ya da daha kısa da boyunu örebilirsiniz hırkanızın. Bu şekilde süslemeler yaptım. Sade de kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hırkanızı bir beden nasıl küçültebiliriz ya da bir beden nasıl büyütebiliriz onu anlatacağım. Eğer bir beden küçük yapmak istiyorsanız 0,6 aya uygun yine 80 tane ilmekle başlayıp 18 arttırma yaparak koldan 200 sıra eksik örerek etekten yani boydan 200 sıra eksik örerek düğme aralarında 11 haroşa arayla açarak daha küçük hırkamızı örebiliriz. Daha büyük yapmak istiyorsanız yine aynı 80 tane ilmekle başlayıp 22 arttırma yaparak kollardan 200 sıra fazla örerek boydan 200 sıra fazla örerek daha büyük de yapabilirsiniz. Daha da büyük yapmak istiyorsanız yani 3 yaş büyüklüğünde yapmak istiyorsanız 3 ya da 4 yaş olabilir. 86 tane ilmekle başlıyoruz. Birer tane önlere, birer tane kollara, 2 tane de arka kısma ilmek ekleyerek 86 tane ilmekle başlayıp kolları da 24 tane arttırma yaparak kollardan uzatarak arttırmalarımızı 24 tane yaparak kollardan 200 sıra uzatarak ya da kolların ve hırkanın boyunu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Uzatarak haroşa aralarında 13 haroşa arayla açarak hırkamızı daha da büyük örebilirsiniz. Bu videomuzu da bitirmiş olduk.
Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bildirim zilini açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.